Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve efendim bu hafta ağır tahrik konusunu işleyelim istiyoruz. Biraz o kısmı irdeleyelim. Gelelim tahrik konusuna, özellikle de kadın cinayetlerinde uygulanan ağır tahrik indirimi meselesine. Şimdi efendim öncelikle bu iyi hal indirimi ile ağır tahrik indirimini birbirinden bir ayıralım. Çünkü iyi hal indirimi başka bir şey, ağır tahrik indirimi çok başka bir şey. Ağır tahrikte tahrik edilme var veya bir yani nefsimi koruma e, gibi de bir durum söz konusu. İyi hal indirimi daha çok işte düzgün kıyafetin giyilmesi gibi bunu ben de çok tasvip etmiyorum. Geçmişteki videolarımda da iyi hal indiriminden detaylı bahsettim. O videoyu kartlar bölümüne kızlarım bırakırlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Burada bizim bu hafta asıl üzerinde durduğumuz ve hukukçuların da yoğun şekilde tartıştığı asıl meselemiz olan ağır tahrik indiriminden bahsedelim istiyorum. Özellikle de kadın cinayetlerinde hukuki boyutundan ziyade biz sosyal ve toplumsal boyutuyla ilgileniyoruz. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum efendim. Peki nedir efendim bu ağır tahrik indirimi özünde biraz bunu irdeleyelim. Ağır tahrik indirimi aslında cinayetin sebebi e, olarak karşımıza çıkıyor. Neden öldürdün sorusunun cevabıdır aslında ağır tahrik indirimi dediğimiz kavram. Ben özellikle kadın cinayetlerine çalışmaya başladığım andan itibaren çok fazla da vaka inceledim, bu konuyla ilgili çok fazla kişiyle konuştuk, sohbet ettik. Bir durum tespitinde bulundum kendimce. Efendim, kadın cinayetleriyle ilgili biz öncelikle kendimize bir ayna tutmamız lazım. Biz çünkü bir yerde, bir yerlerde yanlış yaptık. Yanlış yapıldı. Bu yanlışı öncelikle görmemiz lazım. Her şeyden önce erkek neden öldürüyor, kadın neden ölüyor, neden ve niçin sorularını bizim sormamız gerekiyor. Bu sorulardan korkmamamız lazım. Tarafgir olarak olmuyor bu iş. Görüldüğü üzere sorun çözülmüyor. Söz konusu bir insanın hayatı olduğunda da ben tarafgir olmanın doğru bir duruş, doğru bir tutum olmadığını düşünüyorum. Bizim öncelikle bize bir mütehassıs lazım. Şayet biz bu derdin, bu hastalığın sebebini bulamazsak bu hastalık bizde devam eder. Biz önce bu kör gidişin, bu telefatın, telef oluyor kadın çünkü dikkat edin buna, bu telefatın nedenini bulmak zorundayız. Bu mu? O mu? Şu mu? O mu? Bu mu? Şu mu? Ney? Ne oluyor? Neden ölüyor bu insanlar ve bu insanlar neden öldürüyor sorusunu sormamız lazım ve bu soruları üzerinden hareket etmemiz lazım. Ben bu soruları kadınların da kendilerine sorduğunu çok görmedim. Yani bu adamlar bizi neden öldürüyor sorusunu sorduğunu da görmedim. Kadınları dinlerken kendine de sorduğunu şahitlik etmedim. İşte zalimler, psikopatlar ondan öldürüyorlar. İşte efendim o iş öyle değil. Hiçbir çocuk katil doğmaz. Hiçbir çocuk psikopat doğmaz. Şartlar onu bugünkü noktaya getirir. İçimizde psikopat yok mu? Var. Tabii ki olmaz mı? Var. Her gün basına yansıyan 6-7 tane bazen 8 tane kadın cinayeti veya kadına şiddet haberleri izliyoruz. Bir de izlemediklerimizi düşünün. Bunu haftaya vuralım, bunu aya vuralım, bunu yıla vurduğumuzda gerçekten hani çok büyük bir insan potansiyelini kaybediyoruz. Top, yani
toplu bir ölüm olmadığı için mi görünmüyor çok fazla? Onu da bilmiyorum. Yani orada da bir açmaz var, karanlık bir yer var. Yani çok basında sadece İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Israrla İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatalım. İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Görüldüğü üzere İstanbul Sözleşmesi'nin uygulatılması sorunu çözmüyor. Bir kıyım var orada, bir katliam oluyor. Bunu bu kadar mı görmüyoruz? Bu kör gidiştir. Bu kör gidişi bu kadar mı görmüyoruz, görmezden geliyoruz? Dolayısıyla efendim, ben bu sözleşmeyi uygulatmak için diretenlerin bunu gördüğünü çok düşünmüyorum. Bu kıyımın, bu katliamın da çok umurlarında olduğunu düşünmüyorum. Amaçlarının sadece İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmak olduğunu düşünüyorum. Efendim, ve evet, günde 6-7 tane kadın cinayeti basına yansıyor ve diyorlar ki İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatalım, bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu adamlar psikopat, eşlerini bu nedenle öldürüyorlar, psikopat oldukları için öldürüyorlar. Şunu yapalım, bunu yapalım vesaire gibi. Tamam, peki diyelim ki bu adamların 3 tanesi, 5 tanesi, hadi diyelim ki 10 tanesi psikopat. Ya bu adamların hepsi mi psikopat? İyi de kardeşim, hepsi mi psikopat bu adamların? Ne oluyor da neden çıldırıyor bu adamlar? Neden eline silahı alan, eline pompalı tüfeği alan sokakta karısını arıyor? Ne oluyor? Neden arıyor? Ne oluyor orada? İşte neden öldürüyor sorusunun cevabı ağır tahrik olarak uygulanıyor. Ağır tahrik kabul ediliyor. Hakim o neden öldürdün sorusunun cevabına ağır tahrik indirimi var diyor. Ağır tahrik indirimine sebep oluyor. Bu cevap karşısında hakim burada tahrik var diyor. Ölenin kusuru var diyor. Dikkat edin buraya. Tabii ki de bu kusur öldürmelik değil. Hiçbir neden bir canı almanıza neden olarak kabul edilemez. Hiçbir neden öldürme nedeni olamaz. Hakim de zaten cezayı ortadan kaldırmıyor. Ceza indirimine gidiyor. Tahrik var burada diyerek ceza indirimine gidiyor. İyi de güzel insanlar, mukayeseli hukuk diye bir şey var. Yani ağır tahrik, ben tahrik edildim, herkesin dediğini tabii ki ciddiye almayacak hakim. Tabii ki ciddiye almayacağız. Yalnız mukayeseli hukuk diye de bir şey var. Suç, ceza arasındaki dengeyi biz sağlamak zorundayız. O da insani bir hak. O insanın canının da güvencesi devlettir. Öldürenin de güvencesi devlettir. Dikkat edin buraya. Aynı zamanda işte o neden sorusunun cevaplarını doğru teşhis eder, doğru tespit eder ve ortadan kaldırırsak iddialıyım kadın ölümlerinin de önüne geçmiş oluruz. Orayı kamufle etmek için, orayı kapatmak için her türlü algı operasyonu uygulanıyor. Tahrik indirimi uygulanmasın, şu yapılmasın, bu yapılmasın. Orayı kapattığınız zaman doğru tespit ve teşhis yapılamıyor maalesef. Soralım, bakalım nedir bunun özü, ne oluyor orada? Orayı önce tespit edelim. Peki ne oluyor? Neden öldürüyor kadın? Neden öldürüyor adam sorusunun cevabını irdelediğimizde katiller ne diyorlar? Yalnız burada neden sorusunun cevabı katili haklı kılmıyor. Dikkat edin buraya. Toplumsal gerçekliğimizi yansıtıyor. Şayet biz o toplumsal gerçekliğimizi doğru tespit eder ve doğru teşhis eder ve ortadan kaldırırsak kadın cinayetlerini de
azaltmış oluruz. Ortadan kaldırmış oluruz büyük çoğunlukla. İşte orayı kapatmayın. Orayı kapattığınızda biz yarayı doğru tespit edip teşhis koyamıyoruz. Neden sorusu bizim için bu yüzden önemli. Katili haklı çıkarmak için değil, toplumsal gerçekliğimizi tespit edip bunu ortadan kaldırabilmek için bizim için önemli. Dolayısıyla katillere sorduk, neden öldürüyorsunuz eşlerinizi? Eşini neden öldürdün? Bir, iki, üç değil, beş değil, yüzlerce, binlerce cinayet var. Dolayısıyla bu soruyu sormamız gerekiyor. Bu soruya verilen cevaplar önemli. Şimdi onları birlikte inceleyelim efendim. Ben önemsiyorum, bunları derledik, toparladık. 4 başlık altında en çok aldığımız cevaplar, aslında katillerle yapılan konuşmalarda en çok aldığımız cevaplar bunlar. Basına da en çok yansıyan cevaplar bunlar. 4 başlık altında daha çok toparlanıyor ağırlıklı olarak. Birinci sırada namus kavramı geliyor. Namus kavramında da eteğin, bluzun oraya gitme, bunu yapmak gibi bir durum söz konusu değil. Kadın aldatıyor. Kadının aldatması erkek için kaldırılabilecek bir nokta değil. Bu cinayet sebebi de değil. Yalnız ben durum tespiti yapıyorum. Başta da söylediğim gibi. Kadın sadece bugün mü aldatıyordu? Hayır, tabii ki de kadın geçmişte de aldatıyordu. Ee, Özellikle kadının aldatması başlıklı videomuzda detaylı bu konuyu anlattık. Kadının da en az erkek kadar aldatma eğilimi vardır, aldatabiliyor. Bir farkla yalnız, geçmişte kadının aldatmasının önünde, aynı şekilde erkeğin aldatmasının önünde de zina yasası diye bir duvar, bir perde vardı geçmişte. Şimdi o perde kaldırıldı, o duvar yıkıldı, zina suç olmaktan çıkartıldı. Bunu da ayrıca konuşacağız. Bakın, bir örnekten bahsetmek istiyorum. Ankara'da yaşanan bir olay bu. Ankara'da Mamak ilçesinde 2 Eylül 2019'da meydana gelen olayda İbrahim Köksal kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Sibel Köksal'ı kabloyla boğarak ve ardından bıçaklayarak öldürdü. Ankara'da 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İbrahim Köksal'a tahrik indirimi uygulandı ve cezası 22 yıla indirildi. Aldatma eğilimi, kadının aldatması, evlilik kurumu içerisinde kocasını aldatması cinayet nedenlerinin başında, birinci sırasında geliyor. Bu aldatmanın gerekçesi özellikle çocuğum benden olmadığını öğrendim. Eşimi yatakta bir başkasıyla yakaladım. Karısını öldürüp sonra kendisini öldüren vakalar da var. Karısının dostunu ve kendisini öldüren vakalar da var. Sadece karısını öldüren vakalar da var. Bu olay karşısında sadece kendisini öldüren vakalar da var efendim. Bunu da göz ardı edemeyiz. Özellikle bu noktada efendim bunu tespit etmek zorundayız. Tabii ki aldatma veya aldatılma bir ölüm nedeni değildir. Yalnız kadın erkek tarafından paylaşılabilen bir hal değildir. Buna dikkat edin. Bir adam karısını bir başkasıyla paylaşamaz. Bu kolay bir şey değildir. Yani şunu mu demek istiyorlar bize? Tabii ki ölüm nedeni bu apayrı bir konu. Bize şunu mu demek istiyorlar? Kadın evlilik kurumu içerisinde her şeyi yapabilir, yapabilsin, yapsın. Devlet de buna ses çıkarmasın. Kocası da ses çıkarmasın, kabul etsin. Bunu mu demek istiyorlar? Yani bu erkek tarafından, erkeğin nefsi tarafından, yaratılışı, doğası ve fıtratı tarafından kabul edilebilir bir şey değildir. Kadın tarafından da kabul edilebilir bir durum değildir. Aldatılma adı üstünde.
kabul edilebilir bir hal değildir. O yüzden cinayeti haklı kılmadığı gibi cinayete zemin hazırlamasını da haklı bulmuyoruz. Bu da önemli bir nokta. Buna da dikkat edin. Yani cinayete zemin hazırlıyor bu aslında. Kadının burada kışkırtılması, toplumda sen de kadınsın, sen de istediğini yaparsın şeklinde bir algıyla farklı eğilimlere, gayrimeşru ilişkilere yönlendirilmesi de en az kadının öldürülmesi kadar kabul edilemez bir durumdur. İkinci sırada efendim bana hakaret ettiği için öldürdüm cevabı geliyor. Biraz da bunu irdeleyelim. Sen zaten bir işe yaramazsın da ne gördüm de bana gün mü gösterdin de eve 5 kuruş bırakmıyorsun da hep boş işlerle uğraşıyorsun da adam mısın, erkek misin gibi kadının bugünkü toplumdaki kadının tahammülü erkeğe karşı azaldı. Bu tür ağır laflar, ağır hakaretler, özellikle de erkeğin cinsel kimliği üzerinden yapılan hakaretler erkeği e, çığırından çıkartır. Çok tehlikeli bir şeydir. Erkeğin bütün ömrünü üzerine, yaşamını üzerine inşa ettiği en değerli özelliğine, en değerli varlığına hakaret ediliyor. Bu adamı çıldırtır. Bakın efendim, işte bu da cinayet nedeni olamaz. Kadın kusurlu mu? Kusurlu. Bu kusuru cinayet nedeni olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Yalnız toplum öyle bir noktaya getirildi ki, toplumda kadın öyle bir noktaya getirildi ki ben kocanın hiçbir dediğini yapmak zorunda değilim. Ben özgürüm, evlilik kurumu içerisinde istediğimi yaparım. Sana da şayet benim standartlarımı arttırmazsan, beni istediğim gibi yaşatmazsan ben de bunun hakaretini sana yaparım. Adam mısın? 5 kuruş bıraktığın yok eve. Şöyle böyle, tamam. Bunlar erkeğin kusuru mudur? Evet, kusurudur. Yalnız üslup yanlış. Bu hakarettir. Dolayısıyla bu hakaretin karşısında verecek cevap bulamayan adam, bir çıkış noktası bulamayan adam silaha sarılabilir diyoruz biz. Haklı bulmuyoruz. Dikkat edin buraya. Burada da ayrı bir özellik var efendim. Toplum olarak anlayışımızı ve kavrayışımızı kaybettik. Anlayışımız ve kavrayışımız azalmaya başladı. Kaybetmeye başladık. Geçmişte kadın daha sabırlı, daha tahammüllü, kocasıyla daha doğru iletişim kurabilecek bir noktadaydı. Kadın kocasına saygılıydı, kocası karısına saygılıydı. Bir saygı vardı arada. O saygıyı kaybettik. Oraya dikkat edin. Bugün anlayışımız bozulmaya başladı. Kadın herkesin içerisinde kocasını aşağılıyor. Bu da onur kırıcı bir durumdur ve erkeğin kadına içten içe kin beslemesine sebebiyet verir. Aynı şey erkek için de geçerli. Erkek de karısını herkesin içinde aşağıladığında bunun kendisine bir statü, mertebe kazandıracağını zannediyor. Hayır. Yani senin karın kendi karını aşağıladığında kendini aşağılamış oluyorsun. Beyler, bunun altını çizelim. Aynı şey kadın için de geçerli. Kocasınızı herkesin içinde aşağıladığınızda kendinizi aşağılamış oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Dolayısıyla o anlayış ve kavrayış bozukluğumuz bizi bu noktaya getirdi bir yerde de. Kadın hiç düstursuz hareket ediyor. Toplum içerisinde de, kocasına karşı da, kocasının ailesinin yanında da aynı şekilde hareket ediyor. Bakın, 2 tane örnek vermek istiyorum. Bunu gördüm.
Adam karısına başkalarının yanında sövüyor. Yani bir küfür var orada. Hakaret de değil artık. Küfürün üstünü yani üstüne çıkmış, bir üst mertebeye çıkmış. Aynı şekilde kadın da kocasına karşılık veriyor. Bu küfüre karşılık veriyor. Şimdi bu evlilikten siz ne hayır beklersiniz? Burada saygı bitti. O evlilikte saygı bitti. Geçmişte bakıyorum mesela. Kendi anne babama bakıyorum. Annem hamileyken babam onun ayakkabısının bağını bağlardı. Bağcıklı ayakkabılar vardı. Yani o düsturu kaybettik işte biz. O anlayışı, o kavrayışı, o saygıyı kaybettik ve bu da kadını maalesef ki öldürtüyor, ölümüne sebebiyet veriyor. İşte o sen kadınsın algısı pompalandıkça topluma. Üçüncüsü efendim kadınlık görevini yerine getirmiyordu. Kadınlık görevini yerine getirmiyordu, benimle ilgilenmiyordu. Bu da kritik bir nokta efendim. Bizim kadınımız maalesef ki cinsellikten keyif almıyor. Bunu da ayrıca konuşacağız. Kadın kocasından sürekli kaçıyor. Kadın kocadan kaçtıkça koca da erkek de karısına karşı sertleşiyor. İçten içe yine kim beslemeye devam ediyor. Özünde aslında efendim evliliklerde erkek kadınla kavga etmeyi hiç istemez. İşine gelmez. Yani çok kavgacı taraf genelde yani kavgacı erkekler var mıdır? Mutlaka ki vardır. Onlara da tanıklık ettim. Yani ilk kavgayı adam çıkartıyor bir bakıyorsunuz. Ya ortada hiçbir şey yokken kavgayı adam çıkarıyor. Böyle hani psikolojik travmaları olan erkeklerde yok mu? Var. Yalnız gözlemlediğim bir gerçeklik var ki kavgayı çıkartan genelde kadın tarafı oluyor. Erkek kavgadan kaçmak istese de bir şekilde yakalanıyor. Orada da aslında alt metinde yani kadının orada çıkardığı kavganın alt metninde erkeğin de buna aynı ölçütle karşılık vermesi cinsel hayatlarının bitme noktasına gelmesi veya bitmiş olmasının da etkisi var. Ama bu herhangi bir sağlık probleminden kaynaklı bir durum değil. Kadınlar daha çok kocalarından kaçma eğilimindeler. Yani yatak odasına girmeyeyim de ne olursa olsun duruşunda hareket ediyor kadın. Bu da erkeği çıldırtan, delirten bir durum. Ölüm nedeni midir? Öldürme nedeni tabii ki değildir. Yalnız aynı şekilde doğru da bir hareket değildir kadın açısından. Dördüncüsü efendim bu karar yeni alındı. Yeni bir karar çıktı mahkemeden ve bakın bu karar emsal teşkil edecek ve başka davalarda da başka uygulamalar içerisinde de biz bunu gözlemleyeceğiz. Mahkeme yenik verdi bu kararı. Eve geç gelen koca cezalandırıldı. Böyle bir süreç başlatılmış oldu böylelikle. Şimdi efendim bakın göreceksiniz. İddialıyım bu konuda. Alınan bu kararda kadını öldürtecek, kadın cinayetlerini artıracak bir uygulamaya dönüşecek. Adam eve geç gelince kadın şikayetçi olacak, adam ceza alacak, kadına boşanma hakkı doğacak, erkek boşanmak istemeyecek. Basit bir eve geç gelme meselesinde bile kocasını sevmeyen, istemeyen kadın bu yasayı kullanacak. Bir sürü şiddet ve ölüm vakalarıyla tanışacağız efendim. Yeni çıkardılar ve önümüze getirdiler bunu. Bu da kadını öldürtecek. Bu kadar da iddialıyım. Erkek de beni tahrik etti diyecek. Bu kadar da bu konuda iddialıyım efendim. Birlikte gözlemleyeceğiz. Biz kadının öldürülmemesi için yasa çıkartılması gerekiyor dedikçe kadını öldürtmek için yasa çıkartılıyor bu ülkede. Bu da abesle iştigal bir durum. Görüldüğü üzere efendim düşünülmeden çıkartılan yasalar kadının canına mal oluyor ve bunun üzerine de karısını öldüren adama
ağır tahrik indirimi uygulanıyor diyerek ayağa kalkıyoruz. Millet, toplumu ayağa kaldırıyoruz. Öldürmenin hiçbir şekli kabul edilemez. Bunlar haklı nedenler değil. Her fırsatta söylememize artık gerek yok. Yalnız dikkat edin buraya. Kadına hak veriyormuş gibi yapıp erkeği de kadına karşı kışkırtıp kadını kadın kimliğinden uzaklaştırıp evinden kocasından uzaklaştırıp ondan sonra da adama sen öldüremezsin demek abesle iştigaldir. Bakın kadın cinayetlerinde ağır tahrik indirimi uyguluyorlar demek bu noktada abesle iştigal bir durumdur. Topluma algı pompalamaktır bunun adı. Orayı kapatmaya, kamufle etmeye çalışmaktır. Memlekette millet tarafsız hakim istemiyor. Dikkat edin buraya. Taraflı olsun istiyor, tarafçılık yapsın istiyor. Taraf tutmak iyidir, tarafçılık iyi değildir efendim. Tarafçılık yaparsan haksızı da korumuş olursun. Türkiye'de hakim adil karar verecek diye milletin ödü kopuyor. Tahrik diye bir suç var efendim. Kime ne anlatıyoruz? Ne anlatıyorsunuz? Tahrik diye bir durum söz konusu. Toplumda her taraftan erkeklere kadınlar üzerinden tahrik ediliyor. Tahrik var burada. Algı operasyonlarıyla, basın yoluyla, yayın yoluyla adına ne derseniz deyin erkekler kadın üzerinden tahrik ediliyor. Her taraftan erkeğin önü kapatılıyor. Kadın üzerinden bir baskı, bir zulüm görüyor da denilebilir aslında bir taraftan. Bu zulüm sadece erkeğe mi? Hayır. Erkeğe zulüm yapıldıkça kadına da zulüm yapılıyor. Aslında her iki tarafa da zulüm yapılıyor. Bu çok önemli bir nokta. Bunun neticesinde de gençler evlilikten uzaklaşıyor. Gençler evlilikten kaçınıyor. Evlenmek istemiyorlar. Neden evlensinler ki? Evlendiği andan itibaren bir genç erkek delikanlı evlendiği andan itibaren hayatı mahvoluyor. Aynı şekilde bu kadının canına mal oluyor. Dolayısıyla da gençler diyor ki evlenmek pahalı diyor. Zina ucuz. Niye evleneyim ki? Evlilik erkeğin hayatını mahvediyor. Kadının da canına mal oluyor. Bakın bu çok önemli bir nokta. Çünkü anlayışımız da bozuldu her fırsatta söylediğimiz gibi. Biz galiba insanı kaybettik, iyi düşünen, iyi amel eden insanı biz kaybettik. Herkes hesap peşinde, evlilikler de hesap peşinde. Onun için hepimiz kaybediyoruz. İrfanla, hikmetle bakmayı kaybettik ve her şeyi kaybettik efendim. Herkes hesap kitap üzere baktığı için biz aslında hepimiz kaybettik toplum olarak. Hepimiz her şeyi kaybettik. İrfanla bakmayı kaybettik. Hikmetle bakmayı kaybettik. Her şeyi kaybettik aslında. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın. Esen kalın efendim.